Efendim şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz saatte aktarmıştık. Florida ve çevresinde bir kasırga hali söz konusu. 5,5 milyon kişinin tahliye edilmesiyle ilgili de bir talimat geçilmiş durumda. İşin ne kadar büyük boyutta olduğunu anlamak için pek fazla Washington'da bulunmayan, görev başında pek kalmaktan haz etmediği anlaşılan, en azından anısal takvimini açıkladığında Amerikan Başkanı Biden'ın genelde tatilde olmayı tercih ediyor ama o bile şimdi önemsenen bu konuyla ilgili evet korumada oradan çekilince Amerikan Başkanı Biden bu kürsüde kendini gösterdi. Şimdi konuyla ilgili bir açıklama yapıyor. 5,5 milyon kişiye tahliye emri verilen Florida'daki bu kasırga, ismini de hatırlamaya çalışayım, sizle de paylaşayım. Milton kasırgası belli ki gerçekten hani o Amerika'nın felaket filmlerinde olduğu gibi zorlu bir zaman bekliyor. Görüntüler açıkçası her yerin uçuşmaya, daha fazla etkilenmeye müsait olduğunu da gösteriyor. Boşaldı mı o kadar kişi? 5,5 milyon kişi Florida'dan çıkmışlar mıdır? Devamında neler yaşanır? Bunları göreceğiz. Kasırga hali bizim pek fazla bildiğimiz bir şey değil. Fırtınayla kıyaslayabileceğimiz boyuttaki bir hava olayı değil. Ama anlaşıldığı kadarıyla şimdi ilgililerle Amerikan Başkanı Biden, hemen arkasında bir kişi daha var. O sanırım ilgili birimin başındaki yetkilidir Amerika'da. Hemen sol tarafta da işte canlı olarak evet bir otelin görüntüsü var. Orada zaten ağaçlar salınımından rüzgarın gücü anlaşılıyor. Zaman zaman hiç görünemeyecek şekilde yağmurun yağdığını da görebiliyoruz. Burada şimdi Amerikan Başkanı ve sanırım onunla birlikte Amerika kamuoyu fırtınanın, daha doğrusu kasırganın gelişinin nerelere ilk etkiyi yapacağını, ne kadar sürebileceğine dair bilgiler paylaşılıyor. Ben en azından şimdiye kadar böyle canlı yayında çok fazla Amerikan Başkanı'nı felaket hikayeleriyle ilgili görmedim. Bakalım sonucu buradaki gibi büyük bir olay mı olacak? Amerikan Başkanı burada neler söylüyor? 5,5 milyon kişiyi etkileyecek kadar, en azından canlarını tehdit edecek kadar büyük bir hava olayı mı? Bunların her birini göreceğiz. Ama bugüne kadar, özür dilerim, bu saate kadar yaşananlar, en azından gündüz vaktinde olanlara dair de hazırlanılmış bir haberimiz var. Neden bahsediliyor? Tam olarak ne görünüyor da bugün Amerikan Başkanı bile kameranın karşısına geçmek zorunda kaldı diye bir habere bakalım. Amerikan Başkanı bununla ilgili yaptığı bir önceki açıklamada bu bir ölüm kalım meselesi deyip risk altındaki bölgeleri uyarmıştı. Bir bakalım efendim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tampa Körfezi felakete hazırlanıyor. Şiddeti 5. kategoriye çıkarılan Milton kasırgası adım adım yaklaşıyor. Spiral çizerek ilerleyen kasırga uzaydan böyle görüntülendi. 2 hafta önce Helen kasırgasıyla sarsılan Florida eyaleti 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği afetin henüz yaralarını saramamıştı. Şimdi tehlike daha büyük. Milton kasırgasının son 100 yılın en kötüsü olabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden tahliye emri verilen bölgelerde yaşayanları uyardı. Florida'da 100 yıldır görülen en kötü fırtınalardan biri olabilecek Milton kasırgasına hazırlığımız sürüyor. Tahliye emri altındaysanız hemen tahliye olmalısınız. Bu bir ölüm kalım meselesi. Milton'ın Florida'nın batı kıyılarını, Tampa Körfezi'ni vurması bekleniyor. 5,5 milyondan fazla kişiden kıyı bölgelerini terk etmeleri istendi ve kaçış başladı. Otoyollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Benzin istasyonlarında yakıt tükendi. Caddeler, sokaklar bomboş kaldı. Tahliye edilenler arasında Tampa'nın yaklaşık 6,4 kilometre güneybatısındaki bir ABD Hava Kuvvetleri üssü de bulunuyor. MacDill üssündeki personel ve tanklar ismi açıklanmayan başka bir yere taşındı. Bir akvaryumda yaşayan 9 Afrika pengueni de zorunlu olarak yer değiştirdi. 1. kattaki yaşam alanları daha yüksek ve güvenli noktaya taşındı. Floridalılar evlerini geride bırakmadan önce önlem aldı. Kapılar, pencereler tahtalarla kapatıldı. Bazıları ise uyarılara rağmen gitmeyeceğini söylüyor. Bunun yerine yiyecek stoku yapıyorlar. Tahliye emrini gördüm. Şehrin merkezindeki yüksek bir binada oturuyorum. Bu yüzden bulunduğum yerde kendimi oldukça rahat hissediyorum. Bol miktarda yiyecek ve erzakım var. Bu yüzden kalacağım.
Ancak kalmak oldukça tehlikeli bir karar. Eğer Florida'da tahliye emri aldığınızda ve tahliye edilmediğinizde bu büyük ihtimalle ölebilirsiniz anlamına gelir. Evlerinde kalan birçok insan oldu ve boğuldular. Buna değmez. Şehirden ayrılmak daha iyi. Kasırga nedeniyle ABD Başkanı Biden, Almanya ve Angola seyahatlerini erteledi. Florida'da daha kasırga vurmadan acil durum ilan edildi. Kasırga nedeniyle bazı bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar su altında kalabileceği tahmin ediliyor.